Olası bir gerginlikte Girit Adası'ndaki Patriot bataryalarını hedef alacak olsaydık mühimmat olarak neyi seçerdiniz? Hedef Patriot bataryalı. Ben şüphesiz ki Çakır seyir füzemizi seçerdim. Çakırları hazırlayın. Çakır bir mini seyir füzesi, SOM gibi etkili bir milli seyir füzemiz varken ya da Tayfun gibi bir balistik füzemiz varken neden Çakır'ı tercih ettiğimi muhtemelen merak etmişsinizdir. Ama bu videonun sonunda bu tercihin sebebini net şekilde anlayacaksınız. Çünkü bugün Auro Sebilon sponsorluğunda Türkiye'nin en özel seyir füzelerinden biri olan Çakır'ı konuşuyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Bu kanalı biliyorum. Çakır'ı mı anlatıyor bu sefer? Geçsin, motorundan bahsetsin. Türkiye'de motor üreten bir tane fabrika gösterin, ne isterseniz yaparım. Seyir füzesi savaşlarda çok başka bir boyutu ifade ediyor artık. Engellenmesi en zor mühimmat türlerinden biri. Haliyle bu konuda ne kadar kendinizi geliştirirseniz o kadar etkili ve caydırıcı oluyorsunuz. Türkiye bu konuda gerçekten iyi bir noktaya geldi. Düne kadar bu alanda yoktuk. Şimdi geldiğimiz noktada artık SOM seyir füzesinden tutun da atmaca, çakır ve kemankeşe kadar birçok farklı türde seyir füzesi ve seyir füzesi ailesine sahibiz. Bunların yanında bir de gezgin füzesi var ki o hem sırlarla dolu hem de bambaşka boyutlarda bir mühimmat. Onu daha sonra ayrıca konuşalım. Bugün odak noktamız başka. Odak noktamıza geçmeden önce de genel anlamda seyir füzesinin ne olduğunu hatırlamakta fayda var. Seyir füzeleri diğer mühimmat türlerinden farklı olarak alçak irtifalarda uçuş gerçekleştiriyorlar ve terminal aşamaya geldiklerinde hangi açıdan dalış yapmaları istenirse o açıdan dalış yapabiliyorlar. Zaten bu ilerleme tarzlarından dolayı tespit edilmeleri ve tespit edildikten sonra da imha edilmeleri çok zor. Genelde dalışa geçmelerine çok yakın bir anda ya da dalışa geçtiklerinde tespit edilebiliyorlar ki zaten o andan sonra savunma sistemlerinin işi oldukça zorlaşıyor. Daha da önemlisi bu füzeler savunma sistemlerine karşı kaçınma manevraları da yapabiliyorlar. Hatta iş artık öyle bir boyuta geldi ki seyir füzelerinin yeni versiyonlarında flare kabiliyeti görmeye başladık. Mesela Ruslar bunu yaptı. Ukrayna Savaşı'nda bir seyir füzesinde hava savunma füzelerini aldatmak için flare sistemi tespit edildi. Yani seyir füzeleri oldukça etkili mühimmatlar ve Türkiye başta söylediğim gibi bu konuda çok ciddi bir çeşitliliğe sahip. Özellikle hava yer operasyonlarında herhangi bir hedef tipine uygun mühimmat seçeneğimiz yerli olarak var artık. Zaten bizim özellikle insansız hava araçlarımızın dünyada adından söz ettirmelerinin en önemli sebeplerinden biri de bu mühimmat çeşitliliği. Düşünün ki artık insansız hava aracından seyir füzesi atabilecek hale geldik. Tabii insansız hava araçlarının taşıyabilecekleri yük biraz kısıtlı olduğu için bu araçlarda seyir füzesi kullanımı biraz da zor oluyor. Çünkü seyir füzeleri genellikle büyük ve ağırlar. İşte bu kısıtlılığı ortadan kaldıran bir sisteme odaklanıyoruz bugün. O da mini seyir füzemiz olan Çakır füzesi. Bu füze ailesi bize çok büyük bir hareket alanı açıyor. Seyir füzelerinin ne kadar etkili olduğunu zaten belirttik. Ama bunların en önemli handikapı maliyetlerinin çok yüksek olması. O yüzden her hedefe karşı kullanılamıyorlar. Yani bir hedefe seyir füzesi fırlatacaksanız imha edeceğiniz unsurun düşman cephesini ciddi anlamda sarsması lazım. İşte bu yüzden seyir füzelerinin kullanımı biraz kısıtlı. Çakır'da böyle bir sorun yok çünkü maliyeti onu diğer füzelere göre çok daha öne çıkarıyor. Ve bu düşük maliyete rağmen gerçekten dengeleri değiştirebilecek özelliklere sahip. Aslında bu noktada kısaca bir özelliklerine de değinelim. Çakır Roketsan üretimi. Fırlatma ağırlığı motorsuz 275 kilogram. Motoru da eklediğiniz zaman 330 kilograma çıkıyor. Klasik seyir füzelerine göre ağırlığı oldukça düşük. Ama bu düşük ağırlık ona farklı açılardan avantajlar sağlıyor. Birazdan bunlara odaklanacağız. Çakır'ın uzunluğu 4,1 metre. 70 kilogramlık harp başlığı taşıyabiliyor. Farklı harp başlığı türleri de var. Bu mühimmat subsonik yani ses hızının altında. Seyir hızı 0,75 Mach'la 0,85 Mach arası. Yani denizde bir hedefe attığınız zaman denizin üzerinden denizi yalayarak yavaş yavaş süzülerek hedefine ilerliyor. Bu füzenin platform çeşitliliği de çok fazla. Sabit ve döner kanatlı bütün hava araçlarında kullanılabiliyor. Mesela özellikle hava kuvvetlerimizin ana vurucu gücü olan F-16'lar bu füzeleri yoğun şekilde kullanacaklar. Çünkü bunlar kanat altına birden fazla takılabiliyor. Bu çoklu kullanım sayesinde özellikle düşman deniz unsurlarına kabus olacaklar. Aynı şekilde SİHA'larımız da Çakır'ı etkin şekilde kullanacak. Baykar'ın ve TUSAŞ'ın ürettiği SİHA'lar sadece MAM serisi mühimmatlarla neler yaptılar bugüne kadar? Bir de onların seyir füzesi kullandığını düşünün. Zaten Akıncı Çakır'la test atışını yapıp başarıya da ulaştı daha önce. Denizde bir hedefi başarılı şekilde vurdu. Şöyle bir senaryo düşünün. Olmaz da bir Yunan savaş gemisi bir gerginlik anında kıyılarımızı tehdit ediyor olsun. Aynı anda Türkiye bir Akıncı ve bir Aksungur göndersin. Bu araçların her biri 4 adet Çakır seyir füzesi taşıyabiliyor. İşte ağırlığının düşük olmasının avantaj olduğu durum bu. Yani 2 tane SİHA kaldırdığınız zaman 8 tane seyir füzesi ateşleyebiliyorsunuz. Eğer bunu yerli seyir füzemiz olan SOM'la yapmayı deneseydik toplamda bu
iki taarruzi insansız hava aracımızla 4 adet seyir füzesi atabilecektik. Tabii ki onun etkisi daha büyük ama sayının fazlalaşması geminin kendini savunmasını zorlaştırıyor. Gemilerin savunma sistemlerini aşmak kolay değil. Havadan gelecek tehditlere karşı savunma mekanizmaları her gün daha da güçleniyor. O yüzden bir savaş gemisine 2 insansız hava aracıyla 4 füze fırlatmakla 8 füze fırlatmak arasında dağlar var. 8 füze fırlattığınız zaman geminin savunma yapması 2 kat daha zorlaşıyor. Tabii Türkiye'nin insansız hava aracı envanterinin büyüklüğünü düşünürsek böyle bir durumda sadece 2 insansız hava aracı kaldırmayacağımızı tahmin etmek zor değil. Düşünün, savaş gemisi geldi, 6 adet Akıncı ve Aksungur havalandı. Toplamda 24 adet Çakır savaş gemisine fırlatıldı. Evet, bir savaş gemisini vurup batırmak kolay değil ama 24 adet seyir füzesinin fırlatıldığı bir geminin kurtulma şansı var mı? Bence yok. Özellikle Çakır'dan bahsediyorsak geminin hiçbir şansı kalmıyor. Çünkü Çakır'ın bir önemli özelliği de sürü harekat kabiliyetine sahip olması. Yani aynı anda attığınız 8-10 Çakır ya da az önceki örnekteki gibi 24 Çakır birbirleriyle iletişim kurarak savaş gemisine ilerliyorlar. Bu büyük bir avantaj çünkü bu sayede normalde aynı noktaya yönelecek olan füzeler geminin farklı noktalarını hedef alarak saldırıyor. İşte geminin savunma sistemlerinin karşı koyması bu yüzden zor oluyor. Çünkü bu füzeler kendi aralarında anlaşarak gemiye farklı yönlerden yaklaşıyorlar. Yani aynı noktadan atılmış bile olsa bu füzeler gemiye öyle bir yaklaşıyor ki geminin bu kadar füzeye karşı 360 derece savunma yapması gerekiyor. İşte bu yüzden sürü konsepti oldukça önemli. Bir diğer önemli yönü de Çakır'ın sahip olduğu elektronik harp başlığı. Türkiye'nin elektronik harp konusunda nasıl bir konumda olduğunu artık biliyorsunuz. Bunu daha önce Suriye'de yaptığımız operasyonlarda da net şekilde görmüştük. Birliklerimiz Suriye'ye girmeden önce elektronik harp unsurlarıyla düşmanın bütün sistemleri çökertildi. Aynı şekilde Azerbaycan'ın Karabağ harekatında elektronik harp sistemlerimiz ön plandaydı. Hatta Ermeni bir general bunu daha önce itiraf etmişti. Türkler bir şeyler yaptı, bütün sistemlerimiz kilitlendi. Sonrasında bayraktarlar rahat bir şekilde uçup her yerde bizi vurdular dedi. Tabii bu örnekler elektronik harp kabiliyetimizin hangi noktaya geldiğini çok açık şekilde gösteriyor. Çünkü bahsettiğim iki yerde de karşımızda elektronik harbe karşı mücadele eden devlet Rusya'ydı. Ve çok net bir şekilde belirtebiliriz ki Rusya'nın bütün sistemlerini yerle bir ettik. İşte Çakır'ın elektronik harp yeteneğine sahip başlığını Türkiye'nin elektronik harp kabiliyetiyle birleştirerek düşünün. Ve az önce verdiğimiz örneğe geri dönelim. Düşman gemisine 24 adet Çakır seyir füzesi fırlattık ve bu Çakırların içinde elektronik harp başlığı taşıyan versiyonlardan da olacak. Füzeler gemiye yönelirken elektronik harp kabiliyeti olanlar geminin savunma sistemlerinin kafasını karıştıracak. Mesela 24 füze yaklaşıyor olmasına rağmen yüzlerce füze yaklaşıyor gibi gösterecek. Böyle bir durumda geminin pek de şansı kalmıyor çünkü sahte hedeflere karşı da savunma yapmaya çalışacak. Özellikle bölgemizde sorun yaşadığımız devletlerden biri olan Yunanistan gibi zayıf devletlerin savaş gemilerine karşı etkinliğimiz ciddi anlamda artacak. Yani artık Yunanistan'la Türkiye arasındaki fark devasa bir uçuruma dönmüş durumda ve Çakır'ın Yunanistan'ın başına bela almasını sağlayan tek özelliği de bu değil. Bu füzenin en önemli özelliklerinden biri büyük bir engelin arkasındaki hedefi vurabiliyor olması. Gemisavar füzeler genellikle açık denizlerde etkindir ama bizim Adalar Denizi gibi bir gerçeğimiz var ve Yunanistan'la yaşadığımız sorunların büyük çoğunluğunu burada yaşıyoruz. Olası bir çatışma da burada yaşanacak ve burada binlerce ada ve adacık var. Böyle bir ortamda bir füzeyi görünmeden görmediğiniz bir hedefe ulaştırmak büyük bir avantaj haline geliyor. Sonuçta 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip bir mühimmattan bahsediyoruz. Kendi muadili olan rakiplerinin oldukça önünde bir menzil. Bu alandaki rakiplerinin 100 kilometre civarı menzili var. Böyle bir menzilden füzeyi gönderiyorsunuz. O adanın etrafından dolaşarak arkadaki hedefi vuruyor. Bu da tabii ki daha geç fark edilmesini sağlıyor. Yani o gemi önüne aldığı adayı bir savunma bariyeri olarak kullanırken aslında kendisine yaklaşan füzenin tespitini de kendisi için zorlaştırmış oluyor. Çakır'ın veri bağının da güçlü olması böyle durumlarda daha etkili vuruşlar yapmasını sağlıyor. Eskiden ürettiğimiz ürünlerde Atunut sistemini çok önemsiyorduk. Ama şimdi güçlü bir veri bağıyla bunun da ötesine geçmiş durumdayız. Yani füzeyi atıp unutmayı biz istemiyoruz. Veri bağıyla bir füzeyi ateşledikten sonra füzenin yönetimini istediğiniz başka bir platforma devredebiliyoruz. Ve Çakır bu konuda oldukça iyi. Mesela savaş gemimizden Çakır'ı fırlattık diyelim. Onun yönetimini o an gökyüzünde olan Akıncı insansız hava aracına devredebiliyoruz. Bu da şöyle bir avantaj sağlıyor. Bu sayede hedef vurulana kadar hedefi görerek saldırılarımızı devam ettirebiliyoruz. Tabii ki bu da mühimmatın hedefi bulma ihtimalini çok arttırıyor. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın bu mühimmat Türkiye için bir devrim demek. Tabii burada önemli bir şey daha var. Böylesine önemli bir platformu üretiyorsanız kritik sistemlerinde ve kritik alt bileşenlerinde bağımlı olmamanız lazım. Ve bizde bağımlılık dendiği zaman artık akla sadece motor geliyor. Birçok sistemde bu sorunu çözmeye başladık. Çakır bunlardan biri çünkü bu füzenin motoru da yerli. Çakır, Kale Ergen'in ürettiği KTC 1750 motorunu kullanıyor. Bu motor sadece Türkiye'nin bağımlılığını ortadan kaldırmakla kalmadı. Ayrıca Fransa'nın dünyadaki tekelini de kırdı. Bu tarz sistemlere motor üretmek denince akla ilk gelen devlet Fransa'ydı. Çünkü piyasa onların elindeydi. KTC 1750 ile o piyasayı onların
onların elinden elbette alabiliriz. Daha da önemlisi bu motoru başka füzelerde de kullanmak mümkün. Yani bunu geliştirip farklı füzelerde de yerli motor kullanabiliriz. Zaten Türkiye'nin bütün seyir füzeleri için artık Türkiye'de geliştirilen farklı motorlar var. İşte bunlar sayesinde hiçbir bağımlılığımız yok. Zaten bu bağımlılık olmadığı için Çakır ihracat başarısı yakalayabildi. Daha envantere tam anlamıyla girmeden bu sistemden ihracat haberi geldi. Yani kısacası Çakır füzesi Türk ordusuna çok ciddi bir hareket kabiliyeti kazandırıyor. Biz bunu insansız hava aracından dağıttık ve bu testle birlikte Türkiye insansız hava aracından seyir füzesi ateşleyebilen dünyadaki ilk ülke oldu. İlk bakışta normal seyir füzelerine göre daha küçük olduğu için potansiyeli tam olarak anlaşılamayabiliyor. Ama zaten net şekilde bu videoda anlamışsınızdır. Boyutlarının ve maliyetinin daha küçük olması inanılmaz bir boşluğu kapattı. İlk çatışmada ne demek istediğim çok daha iyi anlaşılacaktır muhtemelen. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.